Tanrım, ya çok geç kaldıysak? Ayağını yere vurdu. Bizi alt etti Watson. Baronet değil bu. Yarım saat sonra kendi ellerimizi bile göremeyeceğiz. Her neyse artık öldü dedi Holmes. Hazine kaybolmuş dedi Bayan Morstan sakin bir sesle. Sanki oradaymışsınız gibi her şeyi biliyorsunuz efendim. Sorgu dolu gözlerle bana baktı hemen. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Akıl oyunlarının gölgesinde. Mavi Yakut. Noel'den 2 gün sonra iyi bir yıl geçirmesi dileklerimi iletme maksadıyla dostum Sherlock Holmes'e uğramıştım. Masanın üstünde kolaylıkla ulaşabileceği mesafedeki piposu, yeni gözden geçirildiği belli olan sabah gazeteleri ve üstünde mor bir sabahlıkla kanepede uzanmıştı. Kanepenin yanındaki tahta sandalyede artık giyilemeyecek kadar eski bir şapka duruyordu. Büyüteç ve pens ise şapkanın orada incelenmek üzere durduğunu gösteriyordu. Meşgulsün galiba dedim. Rahatsız etmiyorum ya. Hiç de değil. Yanımda vardığım sonuçları tartışabileceğim bir dostumun olması beni memnun eder. Aslında tamamen sıradan bir mesele diye devam etti. Sandalyedeki şapkayı göstererek ama bazı ilgi çekici noktaları da yok değil dedi. Koltuğa oturarak ellerimi ısıttım. Dışarıda ayaz devam ediyordu ve pencerelerin önü buz tutmuştu. Herhalde sıradan görünümüne rağmen bu şeyin altından ölümcül bir hikaye çıkar diye söze başladım. Yani demek istediğim bir esrarı çözmene ve suçluları cezalandırmana yarayacak önemli bir ipucudur muhakkak. Hayır, ortada suç falan yok dedi Sherlock Holmes gülerek. Birkaç kilometreye sıkışmış 4 milyon insanın itişip kakışmasından kaynaklanan önemsiz küçük bir olay sadece. Etki tepki sonucunda böyle yoğun bir insan sürüsünün içinden her çeşit olayın meydana gelmesi doğaldır. Ayrıca aralarından bazılarının suç teşkil etmemesine rağmen garip ve çarpıcı olmaları da anlaşılır bir şey. Böyle şeylerle daha önce de karşılaştık. Hem de çok dedim. Notlarıma geçirdiğim son 6 maceranın 3'ünde kanunen bir suç işlenmemişti. Kesinlikle. Sanırım Irene Adler, Bayan Mary Sutherland ve bükük dudaklı adamı kastediyorsun. O zaman herhalde bu küçük mesele de aynı masum kategoriye girecektir. Odacı Peterson'ı tanıyorsun değil mi? Evet dedim. İşte bu küçük hatıra ondan. Onun şapkası mı? Hayır, şapkayı o bulmuş. Sahibi bilinmiyor. Lütfen ona eski püskü bir şapka olarak değil de bir ipucu gözüyle bak. Ama önce buraya nasıl geldiğini anlatayım. Bu şapka Noel sabahı şu anda Peterson'ın ocağında kızarmakta olduğunu tahmin ettiğim büyük bir kazla birlikte geldi. Olay şöyle gerçekleşmiş. Bizim dürüst dostumuz Peterson sabah saat 4'te küçük bir eğlenceden çıkmış, Tottenham Court yolu üzerinden evine dönmekteyken sokak ışığında omuzunda beyaz bir kaz asılı uzun boylu bir adamın hafifçe sendeleyerek önünde yürüdüğünü fark etmiş. Guç sokağından köşeye dönerken bu yabancıyla bir grup serseri arasında bir kavga çıkmış. Serserilerden birinin adamın şapkasını düşürmesi üzerine adam kendini savunmak için bastonunu havaya kaldırınca arkasındaki mağazanın penceresini aşağı indirmiş. Peterson yabancıyı saldırganların elinden kurtarmak için ileri fırlamış. Ama adam mağazanın penceresini kırdığı ve üniformalı bir adamın koşarak üstüne doğru geldiğini gördüğü için yere düşürdüğü kaza aldırmadan tabanları yağlamış ve Tottenham Court yolunun o labirent gibi küçük sokaklarında gözden kaybolmuş. Peterson'ı görünce serseriler de kaçmış ve savaş alanı bu eski şapka ve Noel kazıyla birlikte Peterson'a kalmış. O da mutlaka bunları götürüp sahibine vermiştir diye fikrimi belirttim. Sevgili dostum işte sorun da burada. Kazın sol ayağında Bayan Henry Baker'a yazan küçük bir kart bulunuyormuş ve şapkanın içinde de HB harfleri işlenmiş. Ama bu koca şehirde binlerce Baker ve yüzlerce Henry Baker olduğuna göre bu kayıp eşyayı sahibine götürmek o kadar da kolay bir iş değil. Peki Peterson ne yapmış diye sordum. Böyle küçük problemlerle bile ilgilendiğimi bildiği için
Noel sabahı şapka ile kazı bana getirdi. Hava epeyce soğuk olmasına rağmen artık daha fazla gecikmeden yenmesi gerektiğini düşünerek kazı Peterson'a verdim. Noel ziyafetini kaybeden adamın şapkası da bende kaldı. Peki bununla ilgili ilan verilmiş mi diye sordum. Hayır, verilmemiş. O zaman kimliğini nasıl tespit edeceksin? Akıl yürütebildiğimiz kadarıyla diye cevap verdi dostum. Şapkasından mı? Kesinlikle. Şaka yapıyor olmalısın. Bu eski şapkadan ne çıkarabilirsin ki? İşte büyütecim dedi dostum. Yöntemlerimi de biliyorsun. Bakalım bu delilden sen ne çıkaracaksın? Bu eski püskü nesneyi elime alıp biraz da söylendiklerime pişman olarak incelemeye başladım. Yuvarlak şekilli, sert ve giyimi rahat olmayan sıradan siyah bir şapkaydı. Astarı kırmızı ipektendi ama rengi epeyce solmuştu. İmalatçının ismi falan yoktu. Holmes'un da söylediği gibi bir tarafına HB harfleri işlenmişti. Başından düşmesini engelleyecek bir ip takmak için kenarına bir delik açılmıştı. Dikişleri atmıştı. Son derece tozlu ve lekeliydi. Rengi solan yamalar yer yer mürekkeple boyanmıştı. Hiçbir şey göremiyorum dedim geri vererek. Aksine Watson, aslında her şeyi görebilirsin. Tek sorunun gördüklerine akıl yürütememen. Sonuç çıkarmakta çok pasif kalıyorsun. O zaman bu şapkada neler görebildiğini sen söyle dedim. Şapkayı aldı ve kendine özgü araştırıcı gözleriyle bakmaya başladı. Belki de göründüğünden daha az ipucu veriyor diye söze başladı. Ama net görülebilen birkaç nokta ve en azından güçlü bir ihtimali destekleyen özellikleri var. Sahibinin çok entelektüel bir adam olduğu ve son zamanlarda kötüleşmesine rağmen geçen 3 yıl içinde ekonomik durumunun hayli yerinde olduğu açıkça anlaşılıyor. Zamanında tedbirli bir adammış. Ama şimdi bu özelliği biraz zayıflamış ki bu da ahlaki bir çöküntüye işaret ediyor. Mal varlığının da azaldığını göz önüne alırsak, üzerinde kötü bir alışkanlığın, muhtemel içkinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca buradan yola çıkarak karısının artık onu sevmediği sonucuna da varabiliriz. Holmes diye bir uyarıda bulundum. Yine de hala biraz kendisine saygısı kalmış diye devam etti bana aldırmadan. Fazla hareket gerektirmeyen sakin bir hayat sürdürüyor. Epeyce antrenmansız kalmış. Son birkaç gün içinde kestirmiş olduğu, genellikle limon kremi sürdüğü kır saçlara sahip orta yaşlı bir adam. Bunlar şapkada açıkça görülebilen gerçekler. Bu arada evine hava gazı bağlanmamış olma ihtimali de çok yüksek. Herhalde şaka yapıyorsun Holmes dedim. Hiç de değil. Şu an sana sonuçları söylememe rağmen bunlara nasıl ulaşıldığını hala anlamamış olman mümkün mü? İtiraf etmeliyim ki seni takip edemiyorum dedim. Örneğin bu adamın entelektüel bir insan olduğunu nasıl bildin? Cevap yerine şapkayı başına taktı. Tam burun kemiğiyle alnının buluştuğu hizaya kadar iniyordu. Hacim meselesi dedi. Böyle büyük bir beynin içinde bir şeyler olmalı. Peki durumunun kötüye gitmesi? Bu şapka 3 yıllık. Çok kaliteli. İpek kuşağı ve astara baksana. Bu adam 3 yıl önce böyle pahalı bir şapka alabilmiş olmasına rağmen o zamandan beri başka şapka almamışsa ekonomik durumunun kötüleştiği kesin. Evet, doğru olabilir dedim. Ama ya tedbirlilik ve ahlaki çöküntü? Sherlock Holmes güldü. İşte tedbir dedi parmağıyla kenardaki deliği göstererek. İlk alındığında şapkalarda böyle bir delik olmaz. Adam böyle bir şey yaptırdıysa rüzgarda başından uçmasını istemediğindendir. Ve bu da belli bir derecede tedbiri gösterir. Ama ip kopmuş ve onu yeniden taktırma ihtiyacı hissetmemiş. Bu da eskisinden daha az tedbirli olduğunu, yani karakterinde bir zayıflama olduğunu gösterir. Öte yandan şapkanın üzerindeki bazı lekeleri mürekkeple kapatmaya çalışması kendine saygısını tamamen kaybetmediğine işaret ediyor. Çok makul görünüyor diye fikrimi belirttim. Orta yaşlı olduğu, saçının kırlaştığı ve son zamanlarda kesildiği, ayrıca limon kremi kullandığı gibi başka önemli noktalar astarın altı iyice incelendiğinde ortaya çıkıyor.
Büyüteçle bakıldığında berberin kesmiş olduğu birçok saç kılı rahatlıkla görülebilir. Üzerindeki tozların sokaktan gelen kumlu tozlar değil de evin içinden gelen kahverengi yumuşak tozlar oluşu zamanının çoğunu içeride geçirdiğini gösteriyor ve astar üzerindeki nem izleri adamın çok terlediğini, dolayısıyla antrenmansız olduğunu ispatlıyor. Peki ya karısı? Artık onu sevmediğini söylemiştin dedim. Bu şapka haftalardır fırçalanmamış. Seni de şapkanda bir haftalık tozla görseydim, karının bu halde dışarı çıkmana izin verdiğini düşünerek sana karşı sevgisini artık maalesef yitirmiş olduğunu söylerdim. Ama bekar olabilir dedim. Hayır, kazı eve bir barış çağrısı yapmak için götürüyordu. Kazın bacağına asılı notu unutma. Her şeye bir cevabım var dedim. Ama nasıl oluyor da evinde hava gazı olmadığını söyleyebiliyorsun? Bir iki mum lekesi normaldir. Ama en az 5 mum lekesi görünce sürekli mumlarla haşır neşir olduğunu düşündüm. Geceleyin bir elinde şapkası, diğer elinde mumla yukarı çıkarken mumun şapkaya bulaşması doğaldır. Gaz lambasından mum lekesi olmayacağına göre tatmin oldun mu? Dahice dedim gülerek. Ama senin de söylediğin gibi ortada bir suç yoksa ve kazın kaybedilmesinden başka bir zarar olmamışsa bütün bunlar zaman kaybı değil mi? Sherlock Holmes tam cevap vermek için ağzını açmıştı ki kapı açıldı ve Peterson yanakları kızarmış, yüzünde şaşkın bir ifadeyle odaya daldı. "Kaz, Bay Holmes, kaz!" dedi nefes nefese. "Ne? Ne oldu kaza? Canlanıp mutfak penceresinden uçup gitti mi yoksa?" Holmes adamın heyecanlı yüzünü görebilmek için öne eğildi. "Bakın bayım, bakın, karım içinde ne buldu?" Elini uzattı. Avucunda bir fasulye tanesinden küçük olmasına rağmen yıldız gibi parlayan mavi bir taş duruyordu. Sherlock Holmes ıslık çaldı. "Tanrı aşkına Peterson, bu bir hazine" dedi. "Neye sahip olduğunun farkındasındır herhalde." "Bir elmas bayım, değerli bir taş. Camı kağıt gibi kesecek kadar sağlamdır" dedi Peterson. "Değerli bir taştan fazlası o" dedi dostum. "Kontes Morcar'ın mavi yakutu mu yoksa diye atıldım. Ta kendisi. Son zamanlarda The Times'ta her gün ilanını görüyorum. Tamamen eşsiz ve paha biçilmez bir mücevher. 1000 sterlinlik ödül. Gerçek bedelinin 1/20'si bile etmez." 1000 sterlin. Yüce Tanrım. Odacı sandalyelerden birine çökerek merakla bize baktı. "Ödül bu. Ama eminim Kontes duygusal sebeplerden dolayı bu mücevheri geri alabilmek için servetinin yarısını feda ederdi." "Yanlış hatırlamıyorsam Kozmopolitan Oteli'nde kaybolmuştu" dedim. "Kesinlikle. 5 gün önce 22 Aralık'ta. John Horner adına bir tesisatçı onu hanımefendinin mücevher kutusundan çalmakla suçlamıştı. Aleyhindeki deliller o kadar kuvvetliydi ki vaka mahkemeye intikal etmişti. Sanırım buralarda bir yerlerde hikayenin tamamı olacaktı." Gazeteleri tarihlerine bakarak ayıkladı ve sonunda birini çıkararak sayfayı açtı ve okumaya başladı. Kozmopolitan Oteli'nde mücevher hırsızlığı. 26 yaşındaki tesisatçı John Horner bu ayın 22'sinde Kontes Morcar'ın mücevher kutusundan meşhur mavi yakut mücevherini çalmakla suçlanmaktadır. Otelin üst düzey yetkililerinden James Ryder, o gün Horner'ı gevşek ızgaralardan birini tamir etmesi için Kontes Morcar'ın odasına aldığını ifade etmiştir. Bir süre Horner'la beraber kaldıktan sonra dışarıdan çağrıldığı için gitmiştir. Geri döndüğünde Horner'ın yok olduğunu, odalardan birinin kapısının zorlanarak açıldığını ve sonradan Kontes'in mücevherlerini saklamak için kullandığı anlaşılan küçük maroken bir kutunun masanın üstünde içi boş halde durduğunu görmüştür. Ryder hemen alarm vermiş ve Horner aynı akşam tutuklanmıştır. Fakat mücevher tüm aramalara rağmen üstünden veya kaldığı evden çıkmamıştır. Kontes'in hizmetçisi Catherine Cusack, Ryder'ın alarmı üzerine odaya koştuğunu ve her şeyin Ryder'ın ifadesinde belirttiği şekilde olduğunu söylemiştir. B bölgesinden müfettiş Bradstreet, Horner'ın tutuklanırken şiddetle karşı koyduğunu ve sürekli masum olduğunu haykırdığını ifade etmiştir. Yetkililer zanlının hırsızlıktan sabıkası olduğunu da göz önüne alarak
vakayı doğrudan mahkemeye sevk etmiştir. Mahkeme sırasında çok heyecanlı olduğu gözlenen Horner, karar açıklanırken bayılmış ve bunun üzerine mahkeme salonundan çıkarılmıştır. Bu kadar mahkeme haberi yeter, dedi Holmes düşünceli bir şekilde. Gazeteyi bir kenara attı. Çözülmesi gereken problem, bir ucunda çalınan bir mücevher kutusu, diğer ucunda Tottenham Court yolundaki kaz olan olaylar zincirinden ibaret. Gördüğün gibi Watson, az önceki küçük analizimiz daha ciddi ve daha çok suç ihtimali içeren bir meseleye bağlandı. Mücevher buradan, kazın içinden çıktı. Kazda biraz önce tespit ettiğimiz özelliklere sahip olan Bay Henry Baker'ın kazı. O halde şu anda bizim için en önemlisi bu adamı bulmak ve bu küçük olayda parmağı olup olmadığını öğrenmek. Önce bütün akşam gazetelerine ilan vermekle başlayacağız. Bu da işe yaramazsa başka yöntemlere başvuracağım. İlanda ne olacak diye sordum. Bana bir kalem ve bir parça kağıt ver. Şöyle yazalım. Kuş sokağının köşesinde bir kaz ve siyah bir şapka bulunmuştur. Bay Henry Baker'ın bu akşam saat 6:30'da 221 B. Baker sokağına başvurması rica olunur. Bu yeteri kadar kısa ve öz oldu. Evet, ama ilanı görebilecek mi bakalım diye sordum. Evet, gazeteleri sürekli göz atıyor olmalı. Çünkü kaybı fakir bir adam için çok ağır. Mağazanın penceresini kırdığında ve Peterson'ı üzerine doğru gelirken gördüğünde o kadar korkmuştu ki kaçmaktan başka bir şey düşünememişti. Ama şimdi kazı kaybettiğine çok pişman olmuştur. Ayrıca ilana ismini de yazacağımızdan o görmese bile onu tanıyanlar haber verecektir. İşte Peterson, ilan bürosuna koş ve bunu akşam gazetelerine ver. Hangilerine bayım diye sordu Peterson. Globe, Star, Pall Mall, St. James, Evening News, Standard, Echo ve diğerlerine. Pekala bayım. Peki ya mücevher? Evet, onu ben saklayacağım. Sana teşekkür ederim. Bu arada Peterson, dönüşte bir kaz alarak buraya bırak ki bu beyefendiye ailenin yediği kazın yerine bir yenisini verebilelim. Odacı gittikten sonra Holmes mücevheri alarak ışığa tuttu. Harika bir şey dedi. Nasıl da parlıyor. Bütün suçlular için bir ilgi odağı olduğu kesin. Her değerli mücevher öyledir. Tam bir şeytan tuzağıdır aslında. Daha büyük ve eski mücevherlerin her yüzünün kanlı bir geçmişi vardır. Bu ise daha 20 yıllık bile değil. Güney Çin'de Amoy Nehri'nin kıyılarında bulunmuş. Kırmızı değil de mavi olması dışında gerçekten de tam bir yakuta benziyor. Fazla eski olmamasına rağmen kötü bir geçmişi var. Bu 3-5 gramlık kristalleşmiş kömür için 2 cinayet işlenmiş, sülfürik asitle bir cinayet girişimi, bir intihar ve birkaç soygunda bulunulmuş. Kim derdi ki böyle güzel bir oyuncak için 2 kişi dar ağacına, 1 kişi de hapse gidecek. Şimdi onu kasama kilitleyeceğim ve kontese bir telgraf çekerek mücevherin elimde olduğunu bildireceğim. Peki sence bu Horner masum mu diye sordum. Şimdiden bir şey söyleyemem. Peki ya bu diğeri Henry Baker? Sence olayda parmağı var mı? Bana sorarsan Henry Baker'ın elinde saf altından daha değerli bir kuş taşıdığını bilmiyor olma ihtimali çok yüksek. Zaten bunu da ilana cevap verdiğinde öğreneceğiz. O zamana kadar bir şey yapmayacak mısın diye sordum. Hayır. O halde ben işime dönsem iyi olur. Akşam belirttiğin saatte geri gelip böylesine karmaşık bir meselenin nasıl çözüldüğünü görmek isterim. Sevinirim. Akşam yemeğini 7'de yerim. Sanırım yemekte çulluk var. Bu arada bütün bu olanlardan sonra Bayan Hudson'a çulluğun içine iyice bakmasını söylesem iyi olur dedi dostum. Baker sokağına geri döndüğümde saat 6:30'u biraz geçiyordu. Eve yaklaşırken başında İskoç şapkası olan, paltosunun düğmelerini çenesine kadar iliklemiş, uzun boylu bir adamın kapının önünde beklemekte olduğunu gördüm. Adamla birlikte içeri girdik ve Holmes'un odasına çıktık. Bay Henry Baker sanırım dedi koltuğundan kalkıp gerektiğinde takındığı rahat bir tavırla adamı selamlayarak. Lütfen ateşin yanına oturun Bay Baker. Gece soğuk ve gördüğüm kadarıyla bünyeniz bu havalara alışık değil. Watson sen de tam zamanında geldin. Bu sizin şapkanız mı Bay Baker? Evet bayım, kesinlikle benim şapkam dedi Bay Baker. İri yapılı ve geniş omuzlu bir adamdı.
Geniş, zeki bir yüzü ve sivri, kırlaşmış kahverengi bir sakalı vardı. Burnu ile yanaklarındaki kırmızılık ve uzattığı elinde gözlenen titreme, Holmes'un daha önceden alışkanlıkları hakkında yürüttüğü tahminleri hatırlatıyordu. Eski siyah frakının bütün düğmeleri iliklenmiş ve yakası kaldırılmıştı. Ceketin kollarından fırlamış olan zayıf ve çıplak bilekleri içinde gömlek olmadığını gösteriyordu. Kelimeleri dikkatle seçerek ağır ağır konuşuyordu ve kaderin gazabına uğramış kültürlü ve zeki bir adam izlenimini bırakıyordu. Bunlara birkaç gün göz kulak olduk dedi Holmes. Çünkü adresinizi belirten bir ilan vermenizi bekledik. Sahi, neden ilan vermediniz? Misafirimiz biraz utangaç bir şekilde güldü. Eskisi kadar param yok artık dedi. Bana saldıran serserilerin şapkamı da kazı da aldıklarını düşünmüştüm. Umutsuz bir durum için daha fazla para harcamak istemedim. Çok doğal. Bu arada kazı yemek zorunda kaldık. Yediniz mi? Misafirimiz heyecanla sandalyeden kalktı. Zaten aksi takdirde kimsenin işine yaramazdı dedi Holmes. Ama sanırım şurada dolapta duran kaz işinizi görürdü. Tabii diye cevap verdi Bay Baker rahatlayarak. Ama kendi kazınızın tüyleri, bacakları ve içi hala duruyor. Yani isterseniz. Adam bir kahkaha patlattı. Başımdan geçen maceranın hatırası olarak onları saklayabilirim dedi. Ama hayır bayım. İzninizle dolaptaki kazı alıp gideyim. Sherlock Holmes hafifçe omuzlarını silkerek bana baktı. İşte şapkanız ve kazınız dedi. Bu arada kazı nereden aldığınızı sorabilir miyim? Kuş etini çok severim ve hayatımda bu kadar iyisini görmedim. Elbette bayım dedi Baker. Ayağa kalkmış ve aldıklarını koltuğunun altına sıkıştırmıştı. Birkaç arkadaşımla birlikte sık sık Mizi'nin yakınlarında Alfa Meyhanesi isminde bir yere gideriz. Gündüzleri çoğunlukla müzede oluruz. Bu yıl işte bu meyhanenin sahibi Windigate bir kampanya yaparak haftada birkaç penny taksitle Noel'de bir kaz almamızı sağladı. Ben taksitleri düzenli olarak ödedim ve kazı aldım. Sonrasında neler olduğunu siz de biliyorsunuz. Size minnettarım bayım. Çünkü böyle bir İskoç şapkası ne yaşıma ne de ciddiyetime uyuyordu. Önümüzde komik bir tavırla eğildi ve kendi yoluna gitti. Bay Henry Baker'la işimiz bu kadar dedi Holmes kapıyı adamı arkasından kapattıktan sonra. Konuyla ilgili hiçbir şey bilmediği kesin. Aç mısın Watson? Çok değil dedim. O zaman akşam yemeğini sonraya erteleyerek henüz sıcak olan bu ipucunun peşinden gitmeyi öneriyorum. Anlaştık dedim. Gece soğuktu ve paltolarımızı giyip atkılarımızı bağladık. Yıldızlar bulutsuz gökyüzünde parlıyor ve yoldan geçenlerin nefesleri buharlaşıyordu. Sert, buz tutmuş yolda yürüyerek Wimpole sokağından Harley sokağına, sonra da Wigmore sokağından Oxford sokağına saptık. Bir çeyrek saat içinde Holborn'a giden sokaklarının birinin köşesinde küçük bir yer olan Alfa Meyhanesi'ne varmıştık bile. Holmes'la birlikte içeri girdik ve bara giderek kırmızı suratlı, beyaz önlüklü bir adamdan 2 bira istedik. Biranız da kazlarınız kadar mükemmel olmalı dedi Holmes. Kazlarım mı? Adam şaşırmış görünüyordu. Evet, daha yarım saat önce Bay Henry Baker'la konuştuk da sizin kaz kampanyanıza o da katılmış. Evet anlıyorum dedi adam. Ama bayım onlar benim kazlarım değil. Gerçekten mi? Kimin o zaman? Covent Garden'daki bir satıcıdan 2 düzine kadar almıştım dedi adam. Öyle mi? Onlardan bazılarını tanırım dedi Holmes. Siz hangisinden aldınız? İsmi Breckenridge'ti. Çıkaramadım. Neyse, sağlığınıza içiyorum bayım. İyi geceler. Şimdi sıra Bay Breckenridge'te dedi dışarı çıktığımızda. Paltosunun önünü ilikleyerek, unutma ki zincirin bir ucunda bir kaz dururken diğer ucunda suçsuzluğunu kanıtlayamazsak en az 7 yıl ceza yiyecek bir adam var diye ekledi. Araştırmamızın sonucu onun suçlu olduğunu da bulabiliriz. Ama öyle ya da böyle polisin es geçtiği bir soruşturma yapmamız gerekecek. Biz sonuna kadar gidelim. O halde güneye dön. Koşar adım marş. Holborn'dan geçerek Endell sokağına,
Oradan da zikzak çizerek Covent Garden pazarına gittik. Büyük tezgahlardan birinin üstünde Breckenridge ismi yazılıydı. Sahibi at suratlı, uzun favorili bir adamdı. "İyi akşamlar. Bu gece hava soğuk," dedi Holmes. Satıcı başıyla onayladı ve meraklı gözlerle Holmes'e baktı. "Kazınız kalmamış gördüğüm kadarıyla," diye devam etti Holmes boş tezgahı göstererek. "Yarın sabah gelecek." "İşimi görmez." "Başkasına bakın." "Bana sizi tavsiye ettiler." "Kim tavsiye etti?" "Alfa'nın sahibi." "Aa, evet, ona birkaç düzine göndermiştim." "Hem de çok iyilermiş." "Peki siz nereden aldınız?" Bu soru üzerine satıcının öfkeye kapılması beni şaşırttı. "Pekala bayım," dedi kafası ileride, eli belinde, meydan okur gibi. "Amacınız nedir? Daha fazla uzatmadan söyleyin de bilelim." "Yeteri kadar açık değil mi? Alfa'ya verdiğiniz kazları kimden aldığınızı öğrenmek istiyorum." "Ben de size söylemeyeceğim." "Başka?" "Neyse, o kadar da önemli değil. Ama neden bu kadar sinirlendiğinizi anlayamadım." "Sinirli ha? Benim yerimde olsanız siz de sinirlenirdiniz bayım. İyi bir mala iyi bir para ödedim mi benim işim biter. Ama birileri çıkıp da kazlar nerede, kazları kime sattın, karşında ne aldın gibi sorular sorarsa sinirlenirim. Çıkarılan yaygarayı duyan dünyadaki tek kaz onlarmış sanır." "Benim diğer araştırmalardan haberim yok," dedi Holmes umursamaz bir tavırla. "Zaten söylemeseniz de olur. Ama köy kazıdır diye bir beşliğine bahse girdim." "O zaman beşliği kaybettiniz bayım. Çünkü değil. Kasabada yetişmiş kazlar," diye atladı satıcı. "Ben öyle sanmıyorum." "Size öyle olduğunu söyledim." "İnanmıyorum." "Benden daha mı iyi bileceksiniz? Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Alfa'ya giden kazlar kesinlikle köy kazı değil." "Beni kandıramazsınız." "Bahse var mısınız o zaman?" "Paranıza yazık olur. Çünkü haklı olduğumu biliyorum. Ama yine de dersinizi vermek için bir altına bahse girerim." Satıcı sinsi sinsi güldü. "Defterleri getir Billy," dedi. Küçük çocuk biri ince, diğeri kalın iki defter getirdi ve lambanın altına koydu. "Pekala Bay Ukala," dedi satıcı. "Bakalım öğrenince ne yapacaksınız? Bu küçük defteri görüyor musunuz?" "Ee?" "Mallarımı aldığım adamların listesi. Görüyor musunuz? Bu sayfadakiler köylü satıcılarıdır ve isimlerinin yanındaki sayılar ise büyük defterdeki hesaplarını gösteriyor. Kırmızı mürekkeple yazılmış bu sayfayı görüyor musunuz? Bunlar da kasabalılar. Şimdi baştan üçüncü ismi yüksek sesle okuyun. Bayan Oakshott Brixton yolu. No 117. Tire 249 diye okudu Holmes. "Aynen. Şimdi bu sayıya büyük defterden bakın." Holmes belirtilen sayfayı açtı. "İşte burada. Bayan Oakshott Brixton yolu No 117. Yumurta ve kümes hayvanları satıcısı." "Peki son giriş ne zaman yapılmış?" 22 Aralık'ta. 7 şilin 6 peniye 24 adet kaz." "Kesinlikle. İşte gördünüz. Peki altında ne yazıyor?" "Alfa'dan Bay Windigate'e 12 şiline satıldı." "Buna ne diyeceksiniz bakalım?" Sherlock Holmes çok kederli görünüyordu. Cebinden bir altın çıkararak tezgaha attı ve hiçbir şey söylemeden dönüp gitti. Birkaç metre sonra bir lambanın altında durarak kendine özgü sessiz gülüşüyle güldü. "Böyle favorileri olan birini gördün mü? Anla ki her zaman bahse girebileceğin bir adamla karşı karşıyasın," dedi. Şunu da ekleyeyim ki adama 100 sterlin bile verseydim bu kadar iyi bilgi alamazdım. Watson, galiba araştırmamızın sonuna geliyoruz. Şu an sorulacak tek soru var. Bayan Oakshot'a bu gece mi gidelim yoksa yarına mı bırakalım? Satıcının söylediğinden anlaşıldığı üzere meseleyle ilgilenen başkaları da var. O zaman satıcının tezgahından gelen gürültü üzerine Holmes'un sözleri yarıda kaldı. Breckenridge tezgahının başında yumruklarını ufak tefek fare suratlı bir adama doğru sallıyor, öfkeyle konuşuyordu. "Bıktım sizden de kazığınızdan da," diye bağırıyordu. "Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Eğer daha fazla rahatsız ederseniz köpeğimi üstünüze salacağım. Bayan Oakshot'u buraya getirin açıklayayım. Ama size ne?
Kazları sizden mi aldım sanki? Hayır ama onlardan biri benimdi diye sızlandı küçük adam. O zaman gidin Bayan Oxford'a sorun. Kendisi size sormamı söyledi. İsterseniz Prusya kralına sorun. Umurumda değil. Yetti artık. Çekip gidin buradan. Hızla öne fırlayınca küçük adam kaçarak karanlıkta kayboldu. Ha, Brix'in yoluna gitmek zorunda kalmayabiliriz diye fısıldadı Holmes. Gel bir bakalım bu adamdan ne çıkarabiliriz. Tezgahların çevresindeki kalabalığı yararak küçük adamı hızla yakaladı ve omuzuna dokundu. Adam aniden geri sıçradı. Lambanın ışığında adamın betinin benzinin attığını görebiliyordum. "Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?" diye sordu titrek bir sesle. "Affedersiniz," dedi Holmes doğrudan. "Az önce satıcıyla aranızdaki konuşmaya kulak kabartmadan edemedim. Size yardımcı olabileceğimi düşündüm." "Siz mi? Siz kimsiniz? Konu hakkında ne biliyorsunuz ki?" "Adım Sherlock Holmes. İnsanların bilmediklerini bilmek benim işim." "Ama bunu bilemezsiniz." "Özür dilerim ama her şeyi biliyorum." Brixton yoldan Bayan Oakshot'un sattığı kazların izini sürerek Breckenridge isimli bir satıcıya, ondan Alfa'nın sahibi Bay Windigate'e, sonra da kulübün bir üyesi olan Bay Henry Baker'a ulaşmak istiyorsunuz. "Aa beyefendi, siz tam da aradığım kişisiniz," diye bağırdı küçük adam titreyen parmaklarını uzatarak. "Bu meselenin ne kadar önemli olduğunu bir bilseniz." Sherlock Holmes sokaktan bir araba çevirdi. "O zaman meseleyi bu soğuk pazar yerinde değil de sıcak bir odada tartışalım," dedi. "Ama her şeyden önce kiminle tanışma şerefine eriştiğimi öğrenmek isterim." Adam bir an durakladı. "İsmim John Robinson," diye cevap verdi yan gözle bakarak. "Hayır hayır, gerçek isminizi sordum," dedi Holmes küstahlıkla. "Takma isimlerle çalışmayı sevmem." Yabancının yanakları birden kızardı. "Pekala," dedi. "Gerçek ismim James Ryder." "Elbette. Kozmopolitan Oteli'nden. Lütfen arabaya binin de size öğrenmek istediklerinizi anlatayım." Olayların nereye varacağını bilmezmiş gibi yarı korkulu, yarı umutlu gözlerle bir Holmes'a bir bana baktı. Sonra arabaya bindi. Yarım saat içinde Baker sokağında oturma odamızdaydık. Yol boyunca hiçbir şey konuşulmadı ama adamın nefes alıp verişi ve el hareketleri ne kadar endişeli olduğunu gösteriyordu. "İşte geldik," dedi Holmes odaya girdikten sonra neşeyle. "Ateş çok güzel görünüyor. Üşümüş gibisiniz Bay Ryder. Lütfen şuradaki hasır sandalyeye oturun. Bu meseleyi konuşmadan önce terliklerimi giymek istiyorum." "Şimdi, o kazlara neler olduğunu bilmek istiyor musunuz?" "Evet bayım." "Yoksa o kaza mı demeliydim? İlgilendiğiniz tek bir kaz sanırım. Siyah çizgili bir kuyruğu olan beyaz bir kaz." Ryder heyecanla titredi. "Aa bayım," diye bağırdı. "Nereye gittiğini söyleyebilir misiniz bana?" "Buraya geldi." "Buraya mı?" "Evet. Ne kazmış değil mi? Bu kadar ilgi göstermenize şaşırmıyorum. Öldükten sonra son bir yumurta çıkardı. Şimdiye kadar görülmüş en güzel, en parlak yumurta. Onu burada, kendi müzemde saklıyorum." Misafirimiz ayağa fırlayarak sağ eliyle şömineye tutundu. Holmes kasasını açarak yıldız gibi parlayan mavi yakutu çıkardı. Ryder onu sahiplenip sahiplenmeyeceğine karar veremez halde çaresizce baka kaldı. "Oyun bitti Ryder," dedi Holmes sessizce. "Sıkı tutunun bayım, yoksa şömineye gireceksiniz. Watson, onu kolundan tut da sandalyeye oturt. Böyle bir suç işleyen biri için pek yürekli sayılmazmış. Ona biraz konyak ver. Heh, şöyle. Şimdi insana benzedi işte. Ne kadar da korkakmış." Adam bir an için sendeledi. Neredeyse yere düşüyordu. Ama konyak sayesinde yanaklarına biraz renk geldi ve oturduğu yerden bize korkulu gözlerle bakmaya başladı. "Hemen hemen bütün bağlantıları biliyorum ve gerekli bütün kanıtlar da elimde. Bu yüzden herhalde bana anlatabileceğiniz fazla bir şey olmayacaktır. Yine de bazı küçük noktalarda yardımcı olabilirsiniz. Herhalde Kontes Morcar'ın bu mavi taşını daha önceden de duymuştun Ryder," dedi Holmes. "Catherine Cusack bana ondan bahsetmişti," dedi cılız bir sesle. "Anlıyorum. Hanımefendinin hizmetçisi.
Birden zengin olmanın cazibesi sana fazla geldi. Bana kalırsa Ryder, aslında senin içinde tam bir haydut yatmakta. Bu tesisatçı Horner'ın sabıkalı olduğunu ve bütün şüphelerin onun üzerinde toplanacağını biliyordun. Bu durumda ne yaptın? Hanımefendinin odasında ufak bir çalışma yaptınız. Sen ve suç ortağın Kusak. Ve sonra da bunun için Horner'ın çağrılmasını sağladınız. O gittikten sonra da mücevher kutusunu boşalttınız, alarm verdiniz ve bu talihsiz adamın tutuklanmasına neden oldunuz. Sonra da Ryder birden kendini yere atarak dostumun dizlerine sarıldı. Tanrı aşkına acıyın bana diye bağırdı. Babamı annemi düşünün. Nasıl da üzülürler. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bundan sonra da yapmayacağım. Yemin ederim. Lütfen dava açmayın. Tanrı aşkına yapmayın bunu. Sandalyene otur dedi Holmes sertçe. Şimdi ağlayıp sızlanmak iyi. Ya zavallı Horner'ı hiç düşünmedin mi? Kaçarım Bay Holmes. Ülkeyi terk ederim efendim. O zaman aleyhindeki bütün suçlamalar kalkar. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi bize ikinci perdeyi anlat. Taş nasıl kazın içine girdi ve nasıl oldu da pazara düştü? Bize gerçeği söyle. Çünkü kurtuluşunun tek yolu bu. Ryder diliyle kurumuş dudaklarını ıslattı. Size her şeyi olduğu gibi anlatacağım bayım dedi. Horner tutuklandıktan sonra en iyisinin mücevherle birlikte ortadan kaybolmak olduğunu düşündüm. Çünkü polis er ya da geç gelip beni ve odamı arayacaktı. Otelde Taş'ın emniyette olacağı hiçbir yer yoktu. Bir iş gezisi bahane ederek kız kardeşimin evine gittim. Oakshott adında bir adamla evli ve Brixton yolunda kümes hayvanları yetiştirerek geçimini sağlıyor. O kadar korkmuştum ki yolda gördüğüm her adamı polis ya da dedektif sanıyordum. Bu yüzden soğuk havaya rağmen ter içinde Brixton yoluna kapağı attım. Kız kardeşim neden böyle solgun olduğumu sordu ve oteldeki mücevher soygununu bahane ederek sorusunu geçiştirdim. Sonra arka bahçeye gittim, bir pipo yakarak ne yapmam gerektiğini düşündüm. Bir zamanlar Maudsley adında Pentonville'de hapis yatmış bir arkadaşım vardı. Bir gün onunla yolda karşılaştık ve aramızda hırsızların çaldıkları şeyleri nasıl sakladıklarıyla ilgili bir konuşma geçti. Onunla ilgili birkaç şey bildiğimden beni ele vermeyeceğini biliyordum. Bu yüzden yaşadığı yere, Kilburn'e gidip ona sırrımı açmaya karar verdim. Bana mücevheri nasıl paraya dönüştürebileceğimi anlatırdı. Tek sorun ona nasıl ulaşabileceğim konusuydu. Otelden ayrılabilmek için Bindere'den su getirmiştim zaten. Her an yakalanıp aranabilirdim. O zaman da ceketimin cebindeki taşı bulurlardı. O anda duvara yaslanmış, ortalıkta dolaşan kazları seyrediyordum ki aklıma en iyi dedektifleri bile alt edecek bir fikir geldi. Kız kardeşim bir Noel armağanı olarak kazlardan birini alabileceğimi söylemişti. Kazı şimdi alacak, taşı içine koyacak ve Kilburn'a gidecektim. Kuşlardan birini yakaladım ve gagasını açarak taşı içine soktum. Hayvan şöyle bir yutkundu ve taş boğazından geçerek kursağına düştü. Ama sonra öyle bir çırpınmaya başladı ki kız kardeşim çıkan sesler üzerine gelip neler olduğunu sordu. Tam da ona doğru dönüp konuşacakken hayvan elimden kurtulup diğerlerinin arasına karıştı. O kuşla ne yapıyordun Cem dedi. Hani Noel için bir tane vereceğini söylemiştin ya dedim. Ben de aralarından en semizini seçiyordum. Ama biz seninkini ayırdık bile dedi. Ona Cem'in kuşu diyoruz. Şuradaki kocaman, beyaz olan. 26 taneler. Biri sana, biri bize, geriye kalan 2 düzinesi de pazara. Teşekkür ederim Maggie dedim. Ama senin için fark etmezse az önce seçtiğim kazı almayı tercih ederim. Senin için ayırdığımız birkaç kilo daha ağır ama dedi. Onu bilhassa senin için besledik. Boş ver, diğerini alayım ben dedim. Nasıl istersen dedi biraz memnunsuzca. Hangisini istiyorsun peki? Şuradaki, çizgili kuyruklu. Sürünün tam ortasındaki dedim. Tamam o zaman. Onu kes, senin olsun dedi. Dediğini yaptım Bay Holmes ve kuşu Kilburn'a kadar götürdüm. Arkadaşıma bütün yaptıklarımı anlattım. Katıla katıla güldü. Sonra bir bıçakla kazın karnını yararak açtı. Taşı içinde bulamayınca kalbim duracak gibi oldu. Çok büyük bir hata yapmış olduğumu anladım. Kuşu orada bırakıp kız kardeşimin evine koştum ve arka bahçeye gittim. Ortalıkta hiç kaz kalmamıştı.
Kazlar nereye gitti Maggie diye bağırdım. Satıcıya gittiler Cem. Hangi satıcıya? Covent Garden'dan Breckenridge'e. Peki benim seçtiğime benzer çizgili kuyruklu bir tane daha var mıydı diye sordum. Evet Cem, 2 taneydiler zaten. Onları ben bile birbirinden ayıramıyordum. Sonra tabii ki aceleyle bu Breckenridge'e gittim. Ama hepsini satmıştı ve nereye gittiklerini söylemiyordu. Bana nasıl cevap verdiğini siz de duydunuz. Kız kardeşim delirdiğimi düşünüyor. Bazen ben de haklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise uğruna ruhunu sattığı bir servete elini bile sürememiş damgalı bir hırsız oldum. Tanrı yardımcım olsun. Yüzünü ellerinin arasına alarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Uzun bir sessizlikten sonra Sherlock Holmes kapıyı ardına kadar açarak "Defol" dedi. Nasıl bayım? Tanrı sizi korusun. Kes sesini. Defol. Zaten başka söze gerek kalmamıştı. Merdivenlerden apar topar inişini, dış kapıyı çarpışını ve sokaktaki ayak seslerini duyduk. Sonuçta Watson, dedi Holmes kilit piposunu alarak, polisle uğraşmama gerek kalmadı. Eğer Horner'ın geleceği tehlikede olsaydı her şey başka türlü olurdu. Ama bu sefil adamın bir daha ortaya çıkacağını sanmıyorum. Bu yüzden dava düşecektir. Sanırım işlenen bir suçu örtbas ediyorum. Ama belki de bir insanın hayatını kurtarıyorum. Adam o kadar korktu ki bir daha suç işlemez. Onu şimdi hapishaneye gönderirsen ömrü boyunca bir hapishane kuşu olur. Kader önümüze benzersiz bir problem koydu ve tek ödülü çözümünü bulmak oldu. Eğer zilli çalma nezaketini gösterirsen doktor, kuşlarla ilgili başka bir araştırmaya başlayabiliriz.